Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz hırkayı çalışacağız. Ana kuzusu ipten hırkamızı çalışacağız. Hırkamızın boyutu 9 aydan itibaren rahatlıkla kullanılabilir boydadır. 9 ay, 12 ay, 18 ay, 24 ay, hatta 24 aya kadar kullanılabilir bir boyuttadır arkadaşlar. Hırkamızı boyundan başlayarak ördüm. Sonra robasını ördüm. Artırmalarımızı yaptım. Daha sonra kollarını ördüm. Sonra da bedenini birleştirdim, ördüm. Daha sonra da ilmek çıkartarak kapşonunu ördüm. Çok basit bir hırka arkadaşlar. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir hırka. İpim kartopunun ana kuzusu ipi. Kağıdına atmışım. Şimdi bu hırkaya arkadaşlar 4 demeyeyim de 3,5 ip falan gitti. 4. ipten işte biraz kaldı. Bu kadarı kaldı. Kapşonu olduğu için tabii ki birazcık fazla ip gidiyor. Evet arkadaşlar, hırkama 5 numara şişle ördüm. Buyurun ipimizi, şişimizi alıp hep beraber örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ben 5 numaralı şişime toplamda 52 ilmek attım. 2 sıra örgümü ördüm. Şimdi hep beraber ayrımlarını yapacağız. Ben şöyle kısaca size söyleyeyim. 9 ilmek ön için, bir tane ara ilmeğimiz var. 8 ilmek kollarımıza, yine bir ara ilmeğimiz var. 14 ilmek arka beden için, bir tane ara ilmeğimiz var. Tekrar 8 ilmek kol için, bir tane ara ilmeğimiz var ve 9 tane de ön ilmeğimiz için ben ayrımlarımı yaptım. Daha sonra bu ayrımlardaki birer ilmeğimizi de ön bedenlere ve arka beden için ekleyeceğiz. Şimdi ben bu şekilde ayraçlarımı taktım. Daha rahat olması için. Yoksa bu ipte sırayı saymak biraz zor olduğu için, yani sayılmadığı için, bakın ben burada 2 sıra haroşa yaptım ama görünmüyor. O yüzden bu araçlar bizim işimize çok yarayacak. Eğer bu şekilde ayraçınız yoksa çengelli yine takabilirsiniz. Yahut da iple, farklı bir renk iple bu şekilde bağlayarak buralardan ayrımları yapabilirsiniz. Şimdi ilk artırma sıramıza başlayacağız. İlk ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 ilmeğimi ördüm. Bir tane doluyorum. Şöyle yapayım. Ayrıcımı aldım. Bir tane doladım. Bir ilmeğimi ördüm. Ve tekrardan bir tane artırmamı yapacağım. Evet, bir tane daha artırmamı yaptım. Şimdi 8 tane ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane kol ilmeğimi ördüm.
ayraçımı geçiriyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrardan ayraçımı aldım ve doladım. Evet, şimdi arkaya 14 ilmek ayırmıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ilmeğimi ördüm. Ayraçımı aktardım ve tekrardan doladım. Bir ilmeğimi ördüm ve bir tane daha doladım. Bu doladıklarımız artırma yapmış olduğumuzu gösteriyor. Şimdi 8 tane kol için 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 8 tane diğer kolumuz için ördük. Bir tane doladık. Bir tane ördük ve bir tane daha doladık. Şöyle aktarayım. Doladım. 9 ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. Bu şekilde ilk artırma sıramızı da yapmış olduk. Şimdi örgümüzün arka tarafına geçiyoruz. Arka tarafta her zaman olduğu gibi arkadaşlar ters örgülerle örgümüzü öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu şekilde. Yalnız şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu ip dediğim gibi çok kendini göstermeyen bir ip olduğu için ilmeklerinizi kaçırmamaya dikkat edin. Kaçırırsanız çünkü kaçırdığınız ilmeği bulamayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Evet, şimdi bu ilmek artırdığımız ilmek. Onu da ters olarak, pardon, artırdığımız ilmek değil, artırdığımız ilmek bu. Onu da ters olarak ördüm. Tekrar şişime aktardım. Ördüm. Şimdi bir tane daha artırmamız vardı. Onu da yapacağım yalnız. Ters ilmek olarak ördüm. Bu geride kalmış arkadaşlar. Bu bu ilmek tutucumuzu hep ara ilmeğin önünde tutmamız lazım ki bu ara ilmekleri kaçırmayalım. Yanlış yerde artırmamızı yapmayalım. Evet. Tekrardan devam ediyoruz. Evet, arkada dediğim gibi bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Tekrardan ön bedende yine artırmalarla ben sizlere göstereceğim. Yine ikinci artırma sırasında nasıl yaptığımızı. Şimdi ben sırayı tamamlayayım. Ön sırada yine beraber öreceğiz. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzüne geldim. Arka sırayı ters örgülerle tamamladım. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Artırmış olduğum yere kadar bu taktığım ayraçlara
kadar düz örgülerle örgümü örüyorum. Şişimden dolayı biraz rahatsız oldum arkadaşlar. Birazdan misinalı şişe geçireceğim. Bu şişlerle örmek biraz daha zor oldu masanın karşısında. Evet, şimdi bakın, bu bizim ara ilmeğimiz. Bu ara ilmeğin önündeki ve bir sonrasındaki ilmek tutucularımızı asla bu ilmeğimizin yanından ayırmayacağız. O yüzden az önce bir önceki sırada bunu alıp ondan sonra artırma yapmıştım. Ama arka sırada o şekilde olduğunda kayma olacağını fark ettim. Şimdi ilmeklerimizi ördüm. Bakın, ilmek tutucumun oraya geldim. Bir tane doluyorum. Ondan sonra ilmek tutucumu alıyorum. Aradaki ara ilmeğimi örüyorum. Ve bu ilmek tutucumu tekrardan bu tarafa alıp ondan sonra artırmam yapıyorum. Yani bu ara ilmeğimizin yanından ilmek tutucularımız ayrılmamış oluyor. Şimdi tekrardan göstereceğim. Yine ilmek tutucularımın oraya kadar örüyorum. Bu ipin işte örmesi biraz aslında zor değil de, yani dediğim gibi görülmediği için çok dikkat gerektiren bir ip. İlmekleri karıştırmamanız lazım, kaçırmamanız lazım. Kaç sıra olduğunu bile fark edemiyorsunuz. O yüzden bu ipi örerken santim kullanarak öreceğiz arkadaşlar. Ölçerek. Evet. Şimdi bakın, ilmek tutucumun oraya geldim. İlk sırada bunu şişime alıp öyle artırma yapmıştım. Ama şimdi ilk ilmek tutucumundan önce artırmamı yapıyorum. Sonra ilmek tutucumu alıyorum. Ara ilmeğimi örüyorum. Ve ikinci ilmek tutucumu artırmadan önce hemen geçiriyorum. Artırmamı sonra yapıyorum. Yani bu aradaki bir ilmeğimiz, yani bu ara ilmeğimizin yanından ilmek tutucularımı ayırmamış oluyorum. Evet, artırmamı yaptım. Arka beden için örgüme devam ediyorum. Tabii ki bu şekilde örgülerimizi de artırmaya başlamış olduk. Evet. Geldim yine ilmek tutucuma. İlk önce doluyorum. Tutucumu alıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Tutucumu ayırmıyorum. Bir ilmeğimden şişime geçiriyorum ve doluyorum. Evet. Örmeye devam ediyorum. Kol için. O yüzden diyorum arkadaşlar, bu ipte sayı yapamadığımız için saymak zor, hatta yapılmıyor. O yüzden bu ilmek tutuculara kesinlikle ihtiyacınız var. Ya da dediğim gibi çengelliğine de takabilirsiniz. Yahut ip de bağlayabilirsiniz farklı bir renkte. Evet. Ördüm. Bakın, ilmek tutucumu oraya geldim. Bir tane doluyorum. Tutucumu alıyorum. Ara ilmeğimi ördüm. Evet. Ara ilmeğimi ördüm. Artırmadan hemen önce ilmek tutucumu aldım. Ve bir tane artırmamı yapıyorum. Evet. Ön beden içinde örgümü örüyorum. Evet.
Ve ikinci artırma sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka sırayı arkadaşlar ters örgülerle öreceğim. Geldiğimizde ön tarafta bir tane düğme deliği açacağız. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkayı örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, arka sırayı da ördüm. Şimdi ön sırada düğme deliğini açacağız. İlk ilmeğimi boş olarak aldım. 1 2 evet 3 ilmek ördüm. Bir tane doladım ve 2 ilmeği birden ördüm. Evet, bu kadar. Düğme deliği için yaptığımız işlem sadece bu kadar arkadaşlar. Evet. Şimdi örgümüze yine bir önceki sırada yaptığımız işlemleri uygulayarak devam ediyoruz. Bakın, ilmek tutucumun oraya geldim. Bir tane doluyorum. İlmek tutucumu alıyorum. Ara ilmeğimi, ilmek tutucu takılıyor. Ara ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım ve tekrardan ilmek tutucumu aldım ve örgüme devam ediyorum. Evet. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Bu şekilde örgümüzün roba kısmını öreceğiz. Şimdi ben artırmalarımı tamamlayana kadar öreyim ve geldiğimde sizlerle beraber paylaşacağım ne kadar ördüğümü, ön beden için, kollar için, arka beden için kaç ilmeğimiz olduğunu söyleyeceğim. Toplamda kaç artırma yapmış olduğumuzu söyleyeceğim. O şekilde sizler de ona göre öreceksiniz. Şimdi ben örgümü tamamlayıp geleyim. Dediğim gibi sonra sizlere sayı ve ölçü vereceğim arkadaşlar. Evet, ben örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben artık artırmalarımı bitirdim. Toplamda 11 sıra artırma yaptım. 11 kere artırma yapmış oldum. Şimdi artık sadece kollarımızı öreceğiz. Kollarımızı bitirdikten sonra bedeni birleştirip örgümüze devam edeceğiz. Şimdi 11 sıra artırma yaptım arkadaşlar. Burada artırma yerlerinde deliklerimiz var. Onları sayarak da kaç sıra artırma yaptığımızı öğrenebiliriz. Ya da beden kısmı için normalde 9 ilmek ayırmıştık. 9 ilmekten sonra saydığınızda kaç ilmek varsa o kadar artırma yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bir de ben ikinci düğme deliğimi de açtım. Zaten iki tane düğme deliği, iki tane düğme kullanacağım için bir tane baş kısmında açmıştım. Bir de burada 9. artırmadan sonra açtım. Bu size kalmış. Arayı daha da kısa tutabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Ben iki tane düğme kullanacağım. Ya da siz boydan düğmeli olsun isterseniz ona göre aralarını santim santim hesaplayarak düğme deliği açabilirsiniz. Çünkü daha önce de dediğim gibi sıraları saymak mümkün değil. Kaç sıra yaptığımızı ipten dolayı sayamayız. O yüzden bu ipte santim olarak çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar kolumuzu örmeye başlayacağız. Şimdi artık artırmalarımız yok. İlk ilmeğimi alıyorum ve düz örgülerle örmeye devam ediyorum.
Şimdi bu ördüğüm yer ön bedenimiz. Ön bedenimizi örüp kol kısmına geldiğimizde evet, kol kısmını örmek için yedek şişiniz varsa 5 numara daha kolay olacaktır. Şimdi bakın, normalde burada artırma yapmam gerekiyor. Ama artırma yapmıyorum. İlmeğimi bu tarafa alıp ara ilmeklerimi de ön bedene ekliyorum. Ön bedenime koydum. Ve şimdi tekrardan bu ilmeğimi buraya alıyorum ki geri dönüşümde ben fark edebileyim. Şimdi artırma yapmadan kol örgüme devam ediyorum. Evet, burada yedek şişiniz varsa arkadaşlar daha kolay devam edersiniz örgünüze. Ben sizlere göstermek için şimdilik bu şekilde devam ediyorum. Yani daha ilmek tutucularımı çıkarmadım. Evet, şimdi kol ilmeklerimi örüyorum. Evet, bu iple örmek biraz zor ve dikkat gerektiren bir şey arkadaşlar. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi ilmeklerinizi kaçırmamanız lazım. Alırken ilmekleri bu şekilde takılabiliyor bazen. Evet. Bakın. Burada kaçırdım mı? Galiba kaçırdım. Evet. Şimdi ben hemen, Allah'tan ki fark ettim. Yoksa gerçekten fark etmesi çok zor. Evet. Evet. Bu şekilde bakın, ilmek tutucumun oraya geldim. Bu ilmek tutucumu artık çıkartabilirim. Çünkü bu ara ilmeğimi ne yapıyordum? Beden kısmına ekliyordum, arka bedene. O yüzden onu örmeden hemen örgümü çeviriyorum. Arka sırayı düz olarak ters örgülerle örüyorum. Geliyorum. Burada ilmek tutucumun oraya kadar örüyorum arkadaşlar ve geri dönüyorum. Tekrar bu ara ilmeği ön bedene koyuyoruz. O yüzden ara ilmeği örmeden bu ilmek tutucumun oraya geldiğim zaman ne yapıyorum? Hemen geri dönüyorum. Ön tarafı düz örgülerle, arka tarafı ters örgülerle bu şekilde sadece kol için olan ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi burada hemen ben geri dönüşümü yapıyorum. Ve kol boyunca hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimizi önden düz, arkadan ters olacak şekilde örgümüzü öreceğiz. Daha sonra ben şimdi kolumu öreyim. Geldiğimde size kaç santim olduğunu göstereceğim ve daha sonra arka bedenden örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben kolumu örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hırkamızın kol kısmını ördüm, tamamladım şu şekilde. Şimdi size ölçüsünü vereyim, ne kadar ördüğümün. Evet, toplamda 32 santim boyunca kolumu örmüşüm. Şimdi
Arkadaşlar bu kolumuzu bitirdik. Sıra arka bedende. Şimdi arka bedene örmek için ipimi takacağım. Yedek şişlerimi kullanacağım. Burada ipimi geçiriyorum. Ve bağlayacağım ipimi. Evet. Bir sınalı şişiniz varsa daha rahat örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben yedek şişimle arka bedeni örmeye başlayacağım. Daha sonra yine diğer kolumuzu örmeye başlayacağız. Evet, bu şekilde örerek başlıyorum. Artık bu ilmek tutuculara ihtiyacımız kalmadı. O yüzden ilmek tutucumu çıkartıyorum. Örgümüzün ön yüzünde olduğumuz için ön yüzden yine düz örgülerimle arka bedeni örüyorum. Yine arka bedeni ördükten sonra arkadaşlar kolumuzu öreceğiz. Diğer kolumuzu da örüp bitireceğiz. Daha sonra beden kısmını birleştirip örgümüzü o şekilde devam edeceğiz. Evet, şimdi dediğim gibi örgümüzün arka bedenini örüyoruz. Evet. Ayrımlarımızın oraya geldik. Bu ayracımı artık alıyorum. Ara ilmeğimizi de beden kısmımıza eklediğimiz için onu da örüyorum. Ve bu ayraçımı kolumu ayırt etmek için tekrardan bu şişime aktarıyorum. Ve arka bedeni tamamen örmüş oluyoruz. Şimdi arka beden yine bekleyecek. Kolumuzu örmeye başlıyorum. Kolumuzun arka tarafı döndüğünde tekrardan arka tarafı örüp buraya geldiğimizde karıştırmamak için bu ayrıcımı buradan daha çıkarmıyorum. Evet. Yine ilmeğimi kaçırdım. Evet, bu dediğim gibi iplerle örmek birazcık zor, sıkıntılı, çok dikkat gerektiriyor. Onun haricinde bir sıkıntısı yok. Evet. Bu şekilde şimdi kol kısmımızı örüyoruz. Evet, ayrıcımın oraya geldim. Ve bakın buradaki ara ilmeği ön bedenimize ekleyeceğimiz için örmeden dönüyorum. Bu ayrıcımla işim bitti. Onu çıkardım. Döndüm. Şişime uç kısmını kapattım. Ve yedek şişimle devam ediyorum. Şimdi artık kol kısmımızı öreceğiz. O yüzden geri dönüyoruz. Ön bedenimizi bıraktık. İlk ilmeğimi boşaldım ve diğerlerini ters örgü yapıyorum.
Evet. Bu şekilde. Şimdi sadece kolumuzu öreceğiz. Az önce diğer kolda yaptığımız gibi. Şimdi ben yine ayrıma kadar geleyim. Evet. Bir tane daha örüyoruz ve tekrardan dönüyoruz. Bakın ayraçımın olduğu yere kadar ördüm ve çıkartıyorum. Evet arkadaşlar, bundan sonra tekrardan dediğim gibi kol kısmını öreceğiz. Yine aynı şekilde 32 santim boyunca diğer kolumuzu 32 santim örmüştük boyundan hesapladığımızda. Yine aynı uzunlukta öreceğiz. Daha sonra ipimizi kestiğimizde ön bedeni ekleyeceğiz ve ön kısmını öreceğiz. Daha sonra arka kısmında hırkamızı birleştirirken beden kısımlarını onu beraber yapacağız. Şimdi ben kolumu öreyim. Ön bedenimi de öreyim. Arka tarafta birleştirmeleri beraber yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben iki kolumuzu da bu şekilde bakın bitirmiş oldum. Bu kolumu da bitirdim. Ön bedenim için ipimi bağladım arka taraftan ve ön bedenimi de ördüm. Şimdi arkadaşlar ben bu birleştirmeyi de size göstereceğim. Ondan sonra hırkamızın bitimine kadar hep aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Ben normal şişle ördüğüm için biraz zorlandım ama misinalı şişiniz varsa daha kolay bir şekilde örebilirsiniz. Evet, arka tarafta ilmeklerimizi ters örgü olarak yapıyorduk. Şimdi başladım ön bedenden. Evet. Şimdi ön bedenimizi ters örgülerle örelim. Çünkü örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi koltuk altlarında ben birer tane ilmek artıracağım ki beden genişliği rahat olsun. İşte yine bir ilmek daha kaçırdım. Evet. Tam kaçırırken yakaladım. Evet. Bu ipin bir özelliği de arkadaşlar, yapmış olduğunuz kusurları da göstermiyor. Yani ilmek kaçırırsanız bu tehlikeli, gerçi sökülür gitgide. Ama ters ilmekle düz ilmeği karıştırmışsınız, ters örmüşsünüz, düz örmüşsünüz. Onları gizliyor, yani göstermediği için. Bakın bu şekilde normalde önleri düz ilmek olarak örüyoruz. Arkaları ters olarak örüyoruz ama belli olmuyor. Şimdi koltuk altına geldik. Burada bir tane artırma yapıyorum ben. Bu şekilde bir tane gizli artırma yapıyorum. Ve örgüme devam ediyorum. Beden kısmında birazcık rahatlama olsun diye, hani hafif geniş olsun, sıkmasın diye yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz. Diğer koltuk altımızda da bir tane artırma yapacağız. Bir de bu ipin bir özelliği de arkadaşlar, nasıl desem, likralı gibi ip. Ördüğünüzde
dar ya da küçük gibi görünse bile bebeğinizin bedenini saran bir ip genişliyor, yani esniyor. O yüzden hani gözünüze küçük gelmesin. Şimdi ben zaten örgümü bitirdikten sonra sizlere tam ölçü de vereceğim. Yani bedeninin uzunluğunu, kollarını zaten söylemiştik. Boyundan itibaren ölçtüğümüzde kollar 32 santim olmuştu. Artırmalarımızda 11 artırma yapmıştık toplamda. Evet. Şimdi yine sıra sonuna kadar arka bedenimizi ördük. Yine burada bir artırmayla diğer kolumuzu birleştireceğiz. Evet, burada hemen bir ilmek daha artırıyorum. Gizli artırma yaparak artırmamı yaptım. Bu şekilde bakın, ara ilmeği de ön bedenimiz için ayırmıştık zaten. Onu hemen bu şekilde örerek başlıyorum. Artık ilmek tutuculara ihtiyacım kalmadı. Evet, ilmek tutucularla gerçekten çok kolaylaşıyor bu iplerle örgü örmek. Çünkü sayamadığımız için ilmek tutuculara geldiğimizde ön beden, arka beden, kollar ayrımını rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, kol altlarında birer artırma yaparak bedenimizi birleştirdik. Toplamda ben 2 tane düğme deliği açtım ve bu benim için yeterli. Ama siz eğer ki beden kısmında full düğme isterseniz, aşağıya kadar düğme olsun derseniz, belli aralıklarla düğme deliği açabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. Bakın hırkamızın kolları. Bakın hırkamız bu şekilde. Yalnız bakın lastik gibi esneme yapıyor. O yüzden hani küçükmüş, darmış gibi gelmesin size. Zaten ölçülerini de ben bitişinde söyleyeceğim size. Şimdi arkadaşlar bedenimizi birleştirdik. Artık bundan sonra bedenimiz istediğimiz boyuta gelene kadar önde düz, arka tarafta ters örgülerle devam edeceğiz. Ben öreyim, hırkamı tamamlayayım. Sizlere geldiğimde ölçüsünü ona göre söyleyeceğim. Ve şu kol altı dikişlerimizi de beraber yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben örüp geleyim. Evet arkadaşlar, ben hırkamı bu şekilde tamamladım. Size uzunluğunu söyleyeceğim. Evet, uzunluğu 35,5 santim arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. 35,5 santim. Şimdi sizlere nasıl bitirdiğimi göstereceğim hırkayı. Evet. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Diğerini örüyorum. Ve arkadakini üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde örüyorum. Ve arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Biraz gevşek tutarsanız, yani bol tutarsanız daha iyi olur. Alt taraftan büzme yapmaz sonradan. Çok sıkı bir kesim yaparsanız o zaman alt taraftan biraz büzme yapabilir. Evet, kesim işlemini bu şekilde yapıyorum. Yani normalde nasıl yapıyorsam arkadaşlar aynı yöntemi kullanarak
bu hırkamı da kesimini de bu şekilde yapıyorum. Kollarda da aynı kesme yöntemini kullandım. Siz farklı bir yöntemle de kesme yapıyor olabilirsiniz. O fark etmez. Ben bu şekilde kesim yapıyorum. Evet. Şimdi ben hırkamın tamamını bir kesimini yapayım. Ondan sonra geleceğim. Sonra hep beraber yine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hırkama kesimini bitirmiş oldum. Şimdi normalde aslında hırkamız bitmiş oldu. Hırkamızı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben şimdi arkadaşlar kapşon yapacağım. Siz isterseniz kapşon yapmaya da bilirsiniz. Şimdi kapşon için ilmek çıkartacağım. Şöyle şimdi arkadaşlar şu baş kısımdan şöyle birkaç santim bırakacağım ve sondan da şu şekilde birkaç santim bırakacağım. Çünkü ilik yerimiz olduğundan dolayı şu şekilde çocuğumuzun boğazını hani çok böyle boğmasın diye şu şekilde burada böyle üst üste geliyor ya, işte şuralardan başlayacağım ilmek çıkartmaya. Şimdi ilmeklerimi nasıl çıkartacağım? Burada artık rastgele birazcık iş yapacağız. Şimdi bu ipimi buraya bağlıyorum. Daha sonra bu ipleri arkadaşlar gizleyeceğiz. Çünkü her taraftan zaten ipler çıkıyor. Şimdi ipimizi bağladık. Yine aynı noktadan ipimi şöyle ipimi çekiyorum. Evet, bu işlemi tığ yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Rastgele şöyle batıyorum. İpimi çekiyorum. Evet. Şöyle daha net göstereyim. Bu şekilde rastgele uç kısma batıp ilmek çekiyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmek çıkartacağım. Evet, dediğim gibi siz kapşonsuz da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de hırkamız aslında kullanıma hazır. Ama ben kapşonlu yapmak istiyorum. Sanki böyle soğuk kış günlerinde böyle kapşonlu bir mont havasında olması için kürk gibi. Evet. Bu şekilde rastgele aralıklarla batıp ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim. İlmeklerimi çıkartayım. Ondan sonra yine beraber devam edelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın uç kısımda da bir miktar ayırdım. Bunları göz kararıyla yaptım. Zaten aşağı yukarı aynı boyuttalar. Toplamda 43 ilmek çıkardım. Şimdi arkadaşlar 43 ilmeği 50 ilmeğe tamamlayacağız. Şimdi hırkamızı yine ön tarafta düz, arka tarafta ters olarak öreceğiz. Bu sırada artırmalarımızı yapacağız. Toplamda 7 ilmek artıracağız. Şu anda 43 ilmeğim var. İlk ilmeğimi aldım, boşaldım,
İkincisini örüyorum. Aralarda artırma yapacağım. Gizli artırma olacak. Birinci artırmamı yaptım. İkinci artırmamı yaptım. Göz kararı yapacağım arkadaşlar. Kaç ilmekle bir yaptığınız çok mühim değil. 2 tane artırma yapmış oldum. Şimdi 3. artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Altıncı artırmam ve son artırma kaldı. Evet. Son artırmamı da yaptım. Ve bütün ilmeklerimi ters örgü örerek sıramı tamamlayacağım. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Hep beraber sayalım ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ve 50. Evet, 50 ilmeği tamamladık. Şimdi arkadaşlar bu 50 ilmeğimizi ön sırada ön tarafta düz, arka tarafta ters ilmek olarak bir miktar öreceğiz. Dümdüz, hiçbir artık eksiltme veya artırma yapmadan o şekilde öreceğiz. Daha sonra kesimini yapacağız, dikeceğiz ve kapşonumuz olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar ben öreyim kapşonumu. Geldiğinde sizlere kaç santim boyutunda ördüğümü göstereceğim. Ondan sonra beraber devam edeceğiz. Ben kapşon kısmımı örüp geliyorum. Dediğim gibi hiçbir artırma veya eksiltme yapmıyoruz artık. Evet arkadaşlar, ben kapşon kısmımı da tamamladım. Şimdi size ölçüsünü vereyim. Evet. Kapşonumuz tam 20-21 santim civarında. Evet. Şimdi arkadaşlar kapşonumuz 50 ilmekten oluşuyordu. Şimdi ben bu 50 ilmeği ikiye ayırdım. 25 ilmek bir şişimde, 25 ilmek bir şişimde. Şimdi bunu bu şekilde katlıyorum.
tam ortadan. Şimdi farklı bir kesme tekniğiyle hem keseceğiz hem de dikiş yapmamak için kapatacağız. Şimdi ben fazladan bir tane daha şiş alıyorum elime. 5 numaralı yine. Bakın arkadaşlar, şu şekilde yaptım. 50 ilmeğin 25'ini ördüm. Ortaya kadar geldim. Bu şekilde böyle ayırdım. Şimdi bakın, bir tane buradan ilmek alıyorum. Bir tane buradan ilmek alıyorum. Bunu da hatta buraya geçiriyorum. İkisini bir örüp alıyorum. Tek ilmeğe düşürdüm. Şimdi tekrardan bir tane buradan, onu alıp buraya geçirdim. Bunları ördüm ve kesme tekniğiyle bu şekilde üzerinden geçirdim. Evet. Tekrardan buradaki ilmeği aldım. Buraya geçirdim. İkisini bir ördüm. Ve arkadaki ilmeği bunun üzerinden geçirdim. Bu şekilde hem bitimini yapıyoruz kapşonumuzun, hem de dikiş yapmamak için birleştiriyoruz. Bir tane ilmeği aldım. Buraya ekledim. İkisini bir ördüm. Ve arkasından geçirdim. Evet. Tekrar gösteriyorum. Buradaki ilmeği aldım. Yani 2 ilmeğe bir örüyorum. Bu şekilde ördüm. Bu şişimdeki arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bakın, hem kapatıyoruz hem de birleştiriyoruz. Evet, bu ilmeğimi aldım. Tekrar bunun üzerine ördüm. İkisini bir ve buradan geçirdim. Evet. İnşallah gösterebilmişimdir arkadaşlar. İpten dolayı da çok şey olmuyor. Bakın. Buradaki ilmeği alıyorum. Buraya geçiriyorum. Ve bu 2 ilmeği bir olarak örüyorum. Çıkarttım. Ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Evet, bu ilmeği aldım. Buraya taktım. Ve 2 ilmeği bir olarak ördüm. Arkadaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Evet. Bu şekilde hem kapşonumuzu bitiriyoruz hem de kesimini yapıyoruz. Buradaki ilmeği aldım. Bakın, bu şişime geçirdim. Bu şişimden de bir ilmek aldım. 2 ilmeği bir ördüm. Ve buradaki ilmeği üzerinden geçirdim. Arkadaşlar, bunu yapmak zor geldiyse eğer, normal bir şekilde kesimini yapıp kapşonumuzun daha sonra dikeyerek de yapabilirsiniz aynı işlemi. Aynı hesaba gelir. Yani ben sadece ekstradan dikiş yapmamak için bu yöntemi kullanmayı tercih ettim. Bu şekilde buradan bir ilmeği aldım. Bu şişime aktardım. Ve buradaki bir ilmekle beraber 2 ilmeği de bir örüp buradaki şişimdeki ilmeği üzerinden geçirdim. Evet, aslında çok kolay, basit bir yöntem. Bu şekilde arkadaki ilmeği geçiriyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Bu şişime koyuyorum. Ve buradaki ilmekle beraber 2 ilmeği bir olarak örüyorum. Bu diğer şişimdeki
ilmeği de üzerinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Artık hırkamızın bitimine çok az kaldı. Şimdi bu kapşonu bitirdikten sonra kol altlarındaki dikişlerimiz var. Onları da göstereceğim. Nasıl yaptığımı. Daha sonra zaten hırkamız bitmiş olacak. Evet, bakın ilmeği aldım. Bu şişime geçirdim. Buradaki bir ilmekle beraber bu şekilde örüyorum ve kesimini yapıyorum. Böyle ve üzerinden geçiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu kesim işlemimi bitireyim. Daha sonra kol altı dikişlerini beraber yapalım. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde göstereyim. Kapşonumuzu bu şekilde hem bitirmiş olduk hem kapanışını yapmış olduk. Şimdi bu kalan ipi daha sonra iç tarafta gizleyeceğiz. Şimdi kol altı dikişlerini göstereceğim. Şimdi ben kolumun iç tarafa çevirdim. Ters tarafa, yani tersinden dikişini yapacağımız için. Şimdi arkadaşlar, ilk başta şu köşelerden sabitliyoruz. Yani aslında çok bir şey yok. Yani burada ilmeklerimiz görünmediği için o yüzden rastgele dikeceğiz arkadaşlar. Ama çok sıkı dikmeyelim ki çok böyle gergin olmasın. Bebeğimizin kolunu rahatsız etmesin. Bu şekilde. Yani daha farklı bir kesme dikiş yöntemi olamaz zaten bu ipte. Gördüğünüz gibi, çünkü hiçbir şey belli olmuyor. O yüzden aslında bu iplerin bir avantajı da arkadaşlar, yapmış olduğunuz hataları göstermiyor ip. Yani mesela bir tane diyelim ki düz örmeniz gerekirken arada bir tane ters kaçırdınız. Ya da bir sıra düz yapmanız gerekirken ters yaptınız. O yüzden hiç fark edilmiyor ipten dolayı. Biraz örerken dikkat gerektiriyor sadece. Bu kadar. Ve çok güzel oldu aslında arkadaşlar hırkamız. Mont gibi. Kapşonumuz da güzel oldu. Kalın. Dediğim gibi biraz likralı kumaşlar gibi. Bedeni saran bir yapısı var. İpi itibariyle. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde dikişlerimizi yapacağız. Ben iki kolu altına da dikeyim. Son olarak bitmiş halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tam uç kısımlarından birleştire birleştire dikimini yapıyoruz. Ben dikişimi bitireyim, geleceğim. Evet arkadaşlar, ben kol altı dikişlerimi de tamamladım. Düğmelerimi de diktim. 2 tane düğme yapmıştım. Bu şekilde bakın, kapşonumuz da çok güzel oldu. Yeterli bir boyutta, büyüklükte oldu. Evet arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Hırkamızın boyutu 9 aydan itibaren rahatlıkla kullanılabilir boydadır arkadaşlar. 9, 12 ay, 18 ay. Hatta kullandıkça da biraz daha genişleyeceği için daha uzun da kullanılabilir bir hırka boyutunda oldu arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup
videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.